Dünya tarihinde 2 trilyon dolar değeri geçen ilk şirket bir petrol şirketi olan Saudi Aramco'ydu. Yakın dönemde Covid'den kaynaklı olarak petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu şirkette önemli bir değer kaybı yaşadı. 2018'de ise teknoloji devi Apple 1 trilyon doları geçmişti. Ve 2020 yılının Ağustos ayında teknoloji devi Apple 2 trilyon doları geçerek Saudi Aramco'yu da arkasında bırakarak dünya tarihinin en değerli şirketi oldu. Ve siz yaklaşık 10-15 dakika sonra dünyanın en değerli şirketinin hikayesini biliyor olacaksınız. Size şimdiden söyleyebilirim ki bu hikaye tüm zamanların en büyük başarı öykülerinden biri. Belki de en büyüğü. Apple 1 Nisan 1976'da Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından Kaliforniya Los Altos'ta kuruluyor. Aslında üçüncü bir kurucu daha var. Ronald Wayne. Ronald Wayne'i Steve Jobs kendilerine rehberlik etmeleri için aralarına almış. Wayne onlarla birlikte bir süre çalışsa da şirketin resmi olarak kuruluşundan önce sadece 800 dolar alarak şirketten ayrılıyor. Ve doğrusunu söylemek gerekirse belki de ömrünün en büyük hatasını yapıyor. Bu arada Apple'ın ilk logosunu çizen isim de kendi elleriyle çizen Ronald Wayne. Girişim hikayelerinin her zaman vazgeçilmez bir unsuru vardır. Girişimin hayata geçtiği o garaj. Apple için de böyle oluyor ve Apple'ın hikayesi Steve Jobs'ın garajında başlıyor. Apple'ın ilk ürünü Apple One ve bu ürün sadece üzerinde bir işlemci barındıran anakart. O dönem 666.66 dolara satılıyor. Kullanıcılar eğer Apple One almayı tercih ederlerse klavyelerini, monitörlerini, diğer donanımlarını bağımsız olarak kendileri toplamak zorunda. Apple One'ın geliştiricisi kurucu ortak Steve Wozniak. Steve Jobs bilgisayar pazarının olumlu şekilde patlayacağının bilincinde ve Steve Wozniak işin teknik kısımlarıyla ilgilenirken kendisi daha çok iş geliştirmeyle ilgileniyor. Apple'a yatırımcı arıyor ve en sonunda Mike Markkula'yı şirkete 250 bin dolar yatırım yapabilmesi için ikna ediyor. Mike Markkula 250 bin dolarlık yatırım karşılığında şirketin 1/3'ünün sahibi oluyor. Markkula'nın ekibe katılmasıyla birlikte Apple çok daha resmi, ciddi bir şirket oluyor ve Steve Jobs daha genç ve tecrübesiz olduğu için Markkula şirkete bir CEO arayışına giriyor. Şirketin CEO'su olarak da Michael Scott'ı belirliyor. Michael Scott'ın CEO olduğu yıl Steve Wozniak Apple II'yi geliştiriyor ve Apple II pazarda ciddi derecede olumlu etki yaratıyor. Apple o dönemki başarısıyla Tandy ve Commodore gibi büyük rakiplerini belirli noktalarda geçiyor. Ve bunu yapabilmesinin en önemli sırrı aslında bugün de çok iyi yaptığı şey, yani yazılımı. Apple II ile birlikte Apple bilgisayarlarda çalışabilecek VisiCalc ismindeki bir yazılım geliştiriliyor. Bu yazılım aslında bir hesaplama yazılımı ve o dönem Apple'ın özellikle kurumsal şirketler tarafından tercih edilmesinde çok büyük rol oynuyor. Apple 1978'de ise artık gerçek bir ofise sahip oluyor ve Apple II'nin üretimi de yine bu ofiste gerçekleştiriliyor. 1980 yılında Apple, Microsoft ve IBM'le de yarışabilmek için Apple III piyasaya sürüyor. Fakat bu ürün başarısız bir ürün oluyor. Apple III'ün piyasaya sürülmesinden bir sene önce, yani 1979 yılında Apple çalışanlarının Kirox'un geliştirme merkezine yapmış oldukları bir gezi var. Bu gezi aslında hem Apple'ın çalışanlarına hem de Steve Jobs'a çok farklı bakış açıları kazandırıyor. Steve Jobs, Kirox'un Palo Alto'da yer alan Park ismindeki Palo Alto Research Center ismindeki araştırma merkezinde ciddi gözlemler yapıyor ve şunun farkına varıyor. Bilgisayar teknolojisinin geleceğinde önemli yer tutacak olan şey GUI, yani Graphical User Interface. Bir diğer deyişle grafiksel kullanıcı arayüzleri. Yani artık bilgisayar ekranlarında komutlar ve çıktılar yerine herkesin hayatına hitap edebilecek şekilde pencereler, ikonlar, paneller yer alacak. Daha grafiksel bir gösterim olacak. 1983 yılında ise Apple'ın yeni CEO'su John Sculley oluyor. Burası hikayenin kesinlikle en sevdiğim noktalarından bir tanesi. Sculley o dönem Pepsi'de çalışıyor ve Pepsi'nin CEO'su, hatta Pepsi tarihinin en genç CEO'su. Steve Jobs onu ikna edebilmek için ona şunu söylüyor: hayatının geri kalanında şekerli su mu satmak istiyorsun, yoksa benimle birlikte gelip dünyanın tarihini değiştirmek mi? İşte büyük adam böyle olunuyor. Çünkü sadece kendini yaptığı şeye inandırmıyor, çevresindeki insanları da kendi yaptığına inandırıyor. Başarının sırrı tam olarak bu örnekte gizli. Apple bu bakış açısını halka da aşılamak istiyor ve 1984 yılında Ridley Scott tarafından çekilen 1984 ismindeki reklam filmini Super Bowl finalinde yayınlıyorlar. Bu reklam bir daha Apple tarafından başka bir yerde yayınlanmıyor. Reklam çok başarılı bir reklam. George Orwell'ın 1984'ündeki distopyaya benzeyen bir ortam var ve reklamın sonunda şöyle bir ifade geçiyor: 24 Ocak'ta Apple Macintosh'u tanıtacak ve 1984'ün
neden 1984'teki gibi olmadığını göreceksiniz. Markanın yenilikçi bakış açısını, değerlerini anlatması açısından çok başarılı bir reklam. Linkini aşağıda paylaşıyor olacağım. Oradan izleyebilirsiniz. 1984 yılında Apple gerçekten de Macintosh'u piyasaya sürüyor ve özellikle tasarımcıların ilgisini çeken bir ürün oluyor. Çünkü Steve Jobs planladığı üzere grafik arayüzlerini ön planda tutuyor. Fakat ürünün bir problemi var. Bugün de olduğu gibi pahalı. Bu arada aynı dönemlerde Apple ile Microsoft arasındaki ilişkiler de bozuluyor. Aslında öncesinde Microsoft Apple için yazılım da geliştiriyor. Fakat süreç ilerledikçe ve Microsoft da daha çok grafik arayüzleri üzerine çalışmaya başladıkça belki biraz çıkar çatışmasından ötürü iki şirketin arası açılıyor. Zaman ilerledikçe Mac satışları yükseliyor fakat pazarın lideri yine IBM olmaya devam ediyor. Apple'a baktığımızda ise bir tarafta ne zaman ne yapacağı belli olmayan radikal kararlar alan Steve Jobs, diğer taraftaysa daha planlı programla ilerleyen, kestirimler yapan ve buna göre planlamalar yapan, daha kararlı bir şekilde adım atan John Sculley var. Ve hikayenin öncesine dönersek John Sculley'i o noktaya Steve Jobs getirdi aslında. Steve Jobs gücü eline geçirmeye çalışıyor ama Apple'ın yönetim kurulu da John Sculley tarafında olunca Steve Jobs kendi kurduğu şirketten ayrılmak zorunda kalıyor. Bunun üzerine tüm kontrolün kendisinde olduğu ve yine bilgisayarlar üzerine çalışan Next isminde bir şirket kuruyor. Steve Jobs'ın ayrılışının ardından 1985 yılında diğer kurucu ortak olan Steve Wozniak da Apple'ın yanlış hareket ettiğini, aslında doğru şekilde ilerlemediğini öne sürerek şirketten ayrılma kararı alıyor ve tüm hisselerini satarak ayrılıyor. Steve Jobs gittikten sonra artık tüm kontrol Sculley'de oluyor. Başlarda işler düzgün de gidiyor. 1991 yılında Apple PowerBook ismindeki laptopunu ve System 7 ismindeki işletim sistemini piyasaya sürüyor. Macintosh'lar artık siyah beyaz değil, renkliler. Bununla birlikte 1990'ın ilerleyen süreçlerinde Apple piyasaya birçok ürün sürüyor. Ama pek çoğu başarısız oluyor. Bunlardan bir tanesi Newton MessagePad ismindeki PDA yani Personal Digital Assistant. Ne yapabiliyorsunuz bununla? İçinde rehberinizi tutabiliyorsunuz ve kaleminizle üzerine çeşitli notlarınızı alabiliyorsunuz. O döneme göre aslında iyi bir teknoloji gibi gözüküyor ama $700 fiyatıyla ve belki de özelliklerinin sınırlı olmasıyla çok rağbet gören bir ürün olmuyor ve Apple için başarısız bir ürün olarak tarihe karışıyor. Fakat tüm bunların ötesinde John Sculley'nin o dönem yaptığı en büyük hata olarak Intel yerine ısrarla IBM'in PowerPC mikro işlemcilerini kullanması gösteriliyor. IBM'in bu işlemcisi hem Intel işlemcilerine göre daha pahalı hem de farklı yazılımlarla çalışma noktasında sorun çıkarabiliyor. Apple cephesinde bunlar yaşanırken Microsoft tarafında Microsoft 3.0 yazılımını geliştirmiş işletim sistemini ve artık daha fazla kişiye daha ucuz bir yazılımla ulaşma imkanına erişiyor. 1993 yılına gelindiğinde Sculley'nin yanlış hamleleri Apple'ın ilk çeyrekte beklenen finansal hedeflerini gerçekleştirememesine sebep oluyor. Apple yönetim kurulu da artık aksiyon alma kararı alıyor ve John Sculley bir süre sonra istifa ediyor. Kendisinin yerine 1980'den beri Apple'da çalışan Michael Spindler geliyor. Fakat Spindler de Sculley'nin yaptığı hataya devam ediyor ve Apple'daki işlemcileri değiştirmiyor. 1994'te PowerPC mikro işlemcili Macintosh'lar piyasaya sürülüyor. Bununla birlikte Apple düşüşünü sürdürürken Microsoft yükselmeye devam ediyor. O dönem IBM, Sun Microsystems, Philips gibi şirketlerle satın alma süreçlerine giriliyor ama hiçbirisi tamamlanmıyor. Spindler'in CEO'luk görevi çok uzun sürmüyor ve 1993'te yerine Gil Amelio geçiyor. Fakat Steve Jobs'ın laneti hiçbir CEO'nun peşini bırakmadığı gibi Gil Amelio'nun da peşini bırakmıyor ve onun döneminde Apple son 12 yılın en düşük hisse değerine ulaşıyor. Hatta o dönem Steve Jobs da elindeki 1,5 milyon Apple hissesini satıyor ve bunun da hisselerin fiyatlarında tabii ki olumsuz bir etkisi var. Yani Steve Jobs burada bir nevi stratejik bir hamle de yapıyor. Peki Amelio ne yapıyor? Aslında daha önce Apple'dan gönderilen ve ayrılmak zorunda kalan Steve Jobs'ı $429 milyon karşılığında Next ismindeki yeni kurmuş olduğu şirketi satın alarak tekrar Apple'ın bünyesine kazandırıyor. Yani Steve Jobs kendi kurduğu ve ayrılmak zorunda kaldığı şirkete karşı tarafın isteğiyle, ondan talep etmesiyle geri dönüyor. Steve Jobs geri döndüğünde kendisini geçici olarak CEO atamalarını istiyor ve Gil Amelio da o dönem görevden ayrılıyor. 1997'de Apple yine kitlelere bir mesaj veriyor ve güzel bir reklamla Think Different yani farklı düşün diyor. Bu reklamın linkini de aşağıda paylaşıyor olacağım. Onu da oradan izleyebilirsiniz videodan sonra. Apple'ın bu reklamları markanın bakış açısını insanlara aktarması açısından çok değerli. 1997 yılında Microsoft Apple'a $150 milyon yatırım yapıyor. 1998'de iMac piyasaya sürülüyor ve bunun tasarımında Steve Jobs'ın çok büyük payı var. 2000 yılında ise Steve Jobs'ın daha önce Next Computers'taki çalışmaları da baz alınarak Mac OS X ismindeki
yeni işletim sistemi, Apple'ın yeni işletim sistemi Apple'a kazandırılıyor. Böylece daha önceki System 7 ismindeki işletim sistemi yerini macOS X'e bırakmış oluyor. Ve 2006'da artık Apple işlemci konusundaki tercihini değiştiriyor ve Intel'le çalışmaya başlıyor. Hepimizin bildiği gibi 2000'li yıllar itibariyle Apple çok büyük atılımlar gerçekleştiriyor. İnsanların müzik dinleme alışkanlığını tamamen değiştiren ve diğer MP3'lerin hepsini rafa kaldırtan bir iPod sürülüyor piyasaya. 2007 yılında dünya tarihi açısından çok büyük bir olay bence bu. iPhone piyasaya sürülüyor. Neden bu denli önemli bir olay olduğunu birazdan videonun sonunda konuşacağız. Bu arada Steve Jobs'ın ölümünden sonra da bildiğiniz gibi şirketin CEO'su Tim Cook oluyor. Apple ilerleyen yıllarda 20'ye yakın iPhone modeli çıkarıyor. Ayrıca MacBook Air, MacBook Pro, Apple Watch, iMac, AirPod gibi ürünlerin pek çok versiyonu çıkıyor. Apple'ın ayrıca Apple TV gibi ürünleri, Apple Müzik gibi servisleri ki Spotify ile yarışan, Spotify'ın gerisinde olsa bile başarılı olan bir müzik hizmeti bu ve Apple Card gibi de ürünleri var. Geldik videonun sonuna. Neden 2007 yılında iPhone'un üretilmesi dünya tarihini değiştirecek derecede önemli bir olay? Buna bakalım. 2007 yılında o lansmanda Steve Jobs iPhone'u eline aldığında aslında dünyada yeni bir pazar yarattı. Akıllı telefon pazarı denilen bir pazar. Pek çok telefon üreticisi yönlerini buraya çevirdiler ve Apple'ın yaptığına benzer nitelikte ürünler yapmaya çalıştılar. Akıllı telefonlar hayatımıza aslında pek çok mobil uygulamayı getirdi. Ve biz artık her şeyimizi mobil uygulamalarla halletmeye başladık. Yemeğimizi buradan söyler olduk. Alışverişimizi buradan yapar olduk. Araştırmalarımızı yaparken bunları kullandık. Öğrenmek istediğimiz şeyler için mobil uygulamaları kullanıp buralardan eğitimlere kaydolduk. İnsanlar eşlerini, sevgililerini buradan bulmaya başladılar. Arkadaşlarıyla fiziksel ortamda buluşmalarından daha çok buralarda buluşmaya başladılar. Yani Steve Jobs o telefonu eline alıp havaya kaldırdığı anda dünya tarihini değiştirdi. Çünkü milyarlarca insanın tüketici davranışını yeniden şekillendirdi. Eskiden bir konsere gittiğinizde oturup konseri izlerdiniz ama artık o konsere gittiğinizde kesinlikle vaktinizin büyük kısmını konserin fotoğraflarını veya videolarını çekerek geçiriyorsunuz. Bunu yapabilmek, yani insanların davranışlarını, insanların tutumlarını şekillendirebilmek gerçekten çok zor bir şey. İşte Steve Jobs tüm yaptıklarının ötesinde bunu yapabildiği için çok büyük bir adam aslında. Yine aynı şekilde Apple'da aslında bunu başarabildiği için çok büyük bir marka. Hikayenin ortasında anlattığım o güzel pasajı hatırlayacak olursanız Steve Jobs şunu sormuştu. Şekerli su mu satmak istiyorsun yoksa benimle birlikte dünya tarihini değiştirmek mi? Ve söylediği şeyin altını fazlasıyla doldurdu. Apple reklamlarında Think Different dedi. 1984 neden 1984 gibi olmayacak dedi. Ve söylediği her şeyi yaptı aslında. Tüm bu sebeplerden ötürü işte Apple dünyanın en büyük markası ve Steve Jobs da dünya tarihinin gördüğü en değerli, en başarılı iş adamlarından biri aslında. En başta da söylediğim gibi bu hikaye tüm zamanların en büyük başarı hikayelerinden birisi. Çünkü bu hikaye ve bu adamlar dünyayı değiştirdiler. Gelecek videomda başka bir hikayeyle görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.